Evet, bugün Google'ın Whisk aracını anlatacağım. Bu Whisk aracı nedir? Direkt gösterelim. Google'ın Whisk aracı ile bu ekranda gördüğünüz görseli oluşturacağız. Bu görseli nasıl oluşturduk? Tamamen her şeyi kendimiz oluşturduk. Bu adamı önce oluşturdum, sonra kadını, sonrasında arka plandaki sahnemizi oluşturduk ve stil olarak da bunları yan yana getirdik. Bunu Whisk ile nasıl yaparız? Hemen hızlıca anlatalım. Evet, şimdi Google Whisk'e ulaşmak için öncelikle Google laboratuvarlarına erişmemiz gerekiyor. Google laboratuvarları nedir? labs.google adresine geldik. Burada Google'un ürettiği ve ücretsiz bir şekilde paylaştığı araçları tamamen görebiliyoruz. Müthiş, müthiş bir yer. Burada çok işine yarar şeyler vardır ama bizim öncelikle işimiz Experiments kısmına gelip ee, buradan viski bulmak. Burada tabii başka işler de var, başka araçlar da var. Çok hoşuna gittiyse, çok öğrenmek istiyorsan diğerlerini de başka videolarda anlatabilirim. Şimdi önce Create'e gelelim. Burada viski bulalım. Pomelli güzel ama Türkiye'de yok. Türkiye'ye henüz yayınlamadılar. Şurada viski burada. Viski'ye geldim. Try it now diyelim. Now. Şimdi deneyelim. Arayüz tamamen Türkçe. O yüzden çok kolay bir şekilde öğrenebileceksin. Burada daha önce yapılmış bazı görseller var. Bunları kendi resimlerinde beraber bunları da oluşturma imkanı veriyor. Ama biz en baştan bir şey yapacağız. O yüzden araca girin diyelim. Araca girdik. Bizim arayüz bu kadar. Arayüzde tamamen bunlar var. Şimdi buraya istediğim promptları yazıp, fikirlerimi yazıp görsellerimi üretebiliyorum. Sonrasında bunun en önemli özelliklerden bir tanesi, zaten esas olan özelliği de şu: tutarlılık sağlıyor. Burada konumuzu, sahnemizi ve stilimizi verdikten sonra aynı konuda, aynı sahnede, aynı fotoğraf üzerinden bir akışta görseller veriyor. Yani bir kadın seçtik, aynı kadını farklı sahnelerde kullanabiliyoruz gibi. Bir ürün seçtik, aynı ürünü farklı sahnelerde, farklı tarzlarda üretebiliyoruz gibi. Burada önce metin olarak da girebiliriz buradaki konuları. Görüntü de yükleyebiliriz. Veya şurada zar işaretleri var. Zarda rastgele bir şey atacak. Zarı mesela buraya yazdığımda rastgele promptlar veriyor. Şunu anlatmam gerekiyor öncelikle. Buradaki promptları, eğer ki İngilizceniz varsa İngilizce yazmak ve detaylı yazmak çok daha iyi olacak. Çünkü İngilizce'de tabii ki en verimli hali İngilizce olarak. Türkçe'de yazarsın. Okey. Zaten Türkçeyi de kendi içinde bir düşünüp İngilizceye çeviriyor. Ama ben de İngilizce olmadığı için, yani bu kadar olmadığı için Türkçe yazacağız. Şimdi konuyu metin de girebiliriz, görüntü de yükleyebiliriz. Öncelikle konumuz ne olsun? Konumuz, esas adamımız bizim Asyalı mafya tipli bir adam olsun, tamam mı? Bu promptu yazdım, tıkladım. Tabii şu detayları da anlatmadık. Şunlara da bakalım yani. Çok da detay yok da. Asyalı mafya tipli bir adamı bir oluşturalım. Tamam, bana Asyalı adamımı verdi. Bu çok oyun karakteri gibi. Bu GTA karakteri mi lan? Şunu da kullanabiliriz. Şimdi burada ne var? Burada zar var dedik. Buradaki zarı atıp rastgele promptlar üretebiliriz. Burada görselin genişliğini yatay, dikey veya kare olarak seçebiliyoruz. Burada da ayarlar varmış. Bak, burada tam referans var. İşte olay burada bitiyor. Tam referans. Bir sonraki görseli bu açık olduğu için aynı mantıkla yürütecek. Yani mesela ben burada tam Asyalı mafya tipli bir adam, e, gerçekçi, ön açıdan yakın çekim diyeyim. Aynı bu mantığı buradaki görselleri ekstra olan bu promptlarla oluşturacak. Yeni bir görsel oluşturmayacak bana. Referans alacak buradakileri. Onu da oluştursun. Bak şunun, hatta şunların yakın çekimi gibi bir şey. Bunlar da yara Scarface'leri varmış. Neyse. Şu adam hoşuma gitti. Bunu konuya atabilirim. Bu bizim ana adamımız olabilir. Ana konumuz olabilir. Güzel, bu adam olsun aynen. Ayarlarda başka hiçbir şey yok. Sonrasında sahneyi oluşturalım, tamam mı? Sahneyi de yine aynı mantık. Metinde girebilirim, görüntüde oluşturabilirim. Ancak şuradaki tik işaretini kaldırmam gerekiyor ki bu tik işaretli olduğu zaman buradaki referansı alacak. Yani bu referansta devam edecek. Bunu kaldıralım ki yeni bir sahne oluşturalım. Farklı bir sahne oluşturalım. Buradaki sahnede Türkiye'de kış, dışarısı kış, çok soğuk hava ortamında, prompt gelmedi aklıma. Karlı bir cadde. Bunu atalım gitsin. Bunu sahnemize yapacağız. Bu adamı o kışın ortasında o caddeyi koyacağız. Ama nasıl bir tarzda koyacağız, bir de ona bakacağız. Tamam. Tabii Türkiye olunca şu standart. Bu güzel. Şu güzel. Bunu sahne olarak yapalım. Bunu sahneye aldım. Peki
Aklıma bir şey daha geldi. Ben yeni bir görsel daha üretmek istiyorum ki konuya bu adamın yanına bir eş koymayalım mı? Bir hanımefendi koyalım. Asyalı, sevimli, güzel bir kadın. Çok basit. Tamam, bu kadını da konunun yanına koymak istiyorum. Bu adamın eşi olsun bu kadın da. Şu daha hoşmuş. Bu hanımefendi eşi olacak. Bu ikisini bu caddenin ortasında hangisiyle beraber gösterelim? Stilimiz nasıl olsun biliyor musunuz? Yakın çekim, romantik, komedi, iki sevgili. Dünyada görebileceğiniz en kötü promptu yazdım şu anda. Bu bir prompt değil, bu bir cümle değil, bu bir hiçbir şey aslında ama gene de bana mantıklı bir şeyler üretecektir. Ha şu da güzel. Bunu da sahne stile koyalım. Bu da stilimiz olsun bizim, tamam mı? Şimdi bu iki adamı, bu adamla bu kadını kışın ortasında şu mantıkta bir görsel üretmek istiyorum ya. Bu seçili, stilim seçili, sahnem seçili, iki kişi de seçili. Bunların hepsini seçip buraya silip hiçbir şey yazmadan da Enter'a tıkladığımda, yani hiçbir şey yazmadan da gönderdiğimde bunları birleştirip bana istediğim görseli verecek Whisk. Verdik. Ha. Ama mesela bu çok da mantıklı olmadı. Mesela bu adam şu stil değil, yani bu, anladın mı? O yüzden bunların üzerinde, görsellerin üzerinde düzenleme de yapabiliriz. Öncelikle görsellerde ne yapabiliriz? Sağ altta sil varmış. Ben şurada göstereyim. Şurada sil var. Silebilirim. Beğenebilirim, şikayet edebilirim. İndirebiliriz. İndirme seçeneğimiz var. Paylaşma. Bunu kalp atıp favoriye de ekleyebilirim. Animasyon ekleyebiliriz. Bunu VO ile animasyona da çevirebiliriz. Ama bu bende Pro üyelik, Plus üyelik mi, Pro üyelik mi olduğu için 10 tane vermiş. Bir tanesini kullandım. 9 kalmış. 9 canımız var. Buradan bunu VO ile video ile dönüştürebilirim ama harcamak istemiyorum şimdi. Hassaslaştırabilirim. Buradaki daha yakın çekim. Ee, Adam gülümsesin. Mutlu, yakın, çift gibi bir ekstra istem daha ekleyip bu görsel üzerinde detaylı düzenleme de yapabilirim. Şimdi bana dediğim promptlarda inşallah güzel bir görsel verecek bana. Ver bakalım. Tamam, adamımız gülümsüyor. Çok tarzı değiştirmedi ama yakın, dibinden biraz abartmaya çalıştım. Hani ne verecek? Acaba anlayacağım. Dediğim gibi bunları İngilizce yazarsak müthiş sonuçlar elde edebiliriz ama tabii doğru düzgün problem. Tabii biraz daha yakınlaştırdılar. Bu gayet keyifli. Mesela ben bunu buradan direkt indirebilirim. Buradan da açtığımda yüksek kalitede karşıma çıkacak. İki tane açmayalım, bir tane açalım. Bu şekilde bir görsel elde edeceğim. Kışın ortasında iki hastalı çiftim, mafya tipli bir çiftim elde ettim. Düzenleme modundan çıktım ve görsellerim bu. Whiskey'nin olayı bu. Ben bu konuyu, stili, sahneyi kullanmak istemiyorum dersen de tabii ki bunları kaldırırsın. Bunları şuradan silersin. Sil bunları. Silip direkt buradan istediğin görselleri yazarak da elde edebilirsin. Tamamen görsel üretme aracı olarak da kullanabilirsin. Whiskey'in tüm olayı bu. Kalpler burada. Az önce favoriler buradaydı. Videolar da burada olacak. Görseller zaten burada. Başka hiçbir ayarı yok. Bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşürüz.